Kadınlar kültürü erkek değerlerinden kurtarmak için her türlü medya aracını toplumsal mücadele ve ilerleme aracı olarak kullanmalıdır. Aynı şekilde sanatı da. Erkekler binlerce yıldır erotizm, seks ve güzellik fikirlerini resim, heykel, roman, film, tiyatroyla ifade etti ve bilincimize işledi. Şimdiye kadar sanat büyük ölçüde erkekler tarafından yaratıldı. Yaşama ve duygulara dair kendi hesapları, cevapları ve çözümleri vardı. Kadınların da sanatı bir ifade aracı olarak kullanmasının, gerçekliği yeniden inşa etmesinin zamanı geldi. Bizim yaratmadığımız tüm bu sevgi, inanç, aile, annelik, arkadaşlık kavramlarını yok etmeni ve onların yerine duyarlılığımıza, isteklerimize uygun yenilerini koymalıyız. Erkeğin bize dayattığı sanatı değiştirmek, erkeğin yarattığı kadını da yok etmek anlamına gelir. Sanata katacağımız yeni değerler, kadınlar için de yeni değerler yaratacak ve gerçekliği değiştirecek. Vali Export, 1975 yılında Viyana'da düzenlediği Magna Feminizm, Sanat ve Yaratıcılık isimli serginin kataloğunda böyle yazar. Sergi Avrupa'da dijital sanatla, video ve fotoğrafla uğraşan kadın sanatçıları içeren ilk sergi olma özelliğini taşır. Geçen haftalarda bahsettiğim, sanatsal araştırmalarımı etkileyen video ve performans sanatçılarının çoğu ismini ilk kez bu sergide duyurmuş. Örneğin Ulrich Rosenbach. Rapping with Julia isimli videodan bir görüntü bu. Küçük kızı kucağında oturuyor. Nefes sesleri eşliğinde kızını kendine bandajla sarıyor. Ne olursa olsun ayrılmaz şekilde birlikteler. Bir başka eserinde Don't Think I'm an Amazon, Amazon olduğumu düşünmüyorum isimli eserde sanatçı kendini atölyede Madonna'ya, İsa'nın annesi Meryem'e ok atan bir Amazon olarak hayal eder. Bir kamera ok atmasını çeker. Diğer kamera Madonna'nın yüzünü. İki görüntüyü üst üste bindirir. Böylece oklar sanatçıya isabet etmiş gibi görünür. Rosenbach, kadınların bu dünyada çok yönlü olmalarına izin verilmediğine inanır. Ne Amazon ne de Madonna kadınları temsil edebilir. Bunlar erkek egemen bir dünyanın klişeleri. Amazon'un güçlü, rekabetçi davranışı, Madonna'nın güzel, nazik ve utangaç suretiyle karışır. Rosenbach kendi portresini kullanarak kadınlığı sorgular. Ulrich Rosenbach, geçen haftalarda bahsettiğim Fluxus grubunun en ünlü üyelerinden Joseph Beuys'un öğrencisi. 50'lerde soyut dışavurumcuların tuvalin etrafında dans etmeleri, Fluxus hareketinin yaşamla sanatı radikal şekilde birleştirme çabası, performans sanatına zemin hazırlar. Hepsinden önce 20. yüzyılın başlarında Tommaso Marinetti ile başlayan fütürist hareket, sanatta ve yaşamda dinamizmi ve şiddetli uyumsuzluğu benimser. Manifestolardan ve durağan resimlerden bıkan fütüristler, izleyiciyle başka hiçbir sanat formunun yapamayacağı şekilde canlı bir iletişim kurmak için performansı seçer. Fütürist hareketin hayal kırıklığına uğramış erkek sanatçıları, geleneklere öfkeli ve değişime açtır. Performans, geleneksel sahne sanatlarının kurallarına meydan okur. Bu nedenle performansı kullanışlı bir devrim aracı olarak görürler. Tiyatronun aksine performansta olay örgüsü ve karakter gerekmez. Performanslar isyankar, korkutucu, yıkıcı, gösterişli, neşeli ya da sıradan olabilir. 60'ların başında yalnızca televizyon şirketleri tarafından kullanılan pahalı ve hantal video teknolojisi, 60'ların sonlarına doğru Sony'nin taşınabilir ilk video kayıt cihazını piyasaya sürmesiyle yaygınlaştı. Sanatçı aksiyonlarının performansların kalıcı olmasını sağladı. İlk video sanat kasetlerinin çoğu Fluxus hareketlerinden etkilenen, performatif ve zamana dayalı sanata geçiş yapan ressam ve heykeltıraşlar tarafından üretildi. Elektronik görüntüler, tuval ve şövalyeye bir alternatif sundu. Sanatın maddesizleştirilmesi süreci devam etti. Performansların kaydını tutan fotoğraflar ve videolar fiziksel nesneler yerine
sanat fikirleri olarak kabul edildi. Magna Feminizm, Sanat ve Yaratıcılık isimli serginin küratörü Bale Export'un 72'de başladığı Body Configurations, gövde yapılandırmaları serisini bilgisayara kaydetmişim. Sanatçı bedenini kaldırımlara, bahçelere ve sokaklara yerleştirir. Çevresindeki çizgilerin, boşlukların ve güçlü kısıtlamaların altını çizer. Beden dili ve kentsel çevre arasındaki ilişkiyi anlatır fotoğraflarıyla. Kent özgürlük alanı mı yoksa yabancılaşma alanı mı? Ben bu performansa bayılıyorum. Ne var bunda? Bunu ben de yaparım. Sağda solda poz vermiş. Nesi sanat bunun? Evet, sen de yaparsın, ben de yaparım. Performans sanatı her zaman kesin tanımlara meydan okur. Belki de tek niteliği sanatçılar tarafından gerçekleştirilmesi ve canlı olması. Sınırlara ve tanımlara karşı bu direnç performans sanatını çekici kılar. Bu sayede yaşamla sanatı radikal şekilde birleştirebilir ve toplumsal değişim için bir araç haline gelebilir. Deftere döndüğümüzde Birgit Jørgensen'ın Nest, Yuva isimli eserini görüyoruz. 2 kez yapıştırmışım. Bir burada var, bir de burada. Çok beğendiğim için olabilir. Birgit Jørgensen, saç yığınını andıran bir kuş yuvasını rahmine yerleştirir. Yuvayı oluşturan sivri dallar giydiği taytın bacaklarında iz bırakır. Kadının üretkenliğine dair bir metafora dönüşür. Video yerine sahnelenen fotoğraflar olarak isimlendirdiği kavramsal yani eleştirel fikirlere dair fotoğraflar kullanmayı tercih eder Jørgensen. 72'de cinsiyet temsilinin klişelerini araştırarak Frau, kadın kelimesini kendi bedeniyle yazar ve fotoğrafını çeker. Saydığım performanslarda kadınlar özne haline gelir. Sanatın pasif nesnesi olmaktan çıkarlar. Sanatçılar kadın bedenini erkeklerin arzularını yansıtan bir tuval olarak görmeyi reddeder ve kadın öznelliğinin bir alanı olarak geri kazanmaya çalışır. Sanatta özne, yaratıcı, sanatçı, dahi etiketleri erkeğe aittir. İnsanlığın tarihi ve sanatı erkeğin tarihi ve sanatıdır. Bu nedenle sanatlarını kişisel deneyimlerine dayandırır, sanatçı ve kadın olarak eylemliliklerini ortaya koyarlar. Söylediğim gibi performans sanatı sanat ve yaşamı birleştirme fırsatı sunar ve feminist sanatçılar sanatla gündelik yaşamın politikası arasında doğrudan bir ilişki kurar. Kişilikleri ve bedenleriyle yaşanmış deneyimin tüm politikaların zemini olduğunu ve sanatın politikadan muaf olmadığını ileri sürerler. Ulrike Rosenbach, çalışmalarım bir kadın olarak kendi kimliğimle bir yüzleşmedir der. Eleştirel, deneysel çalışmalar ve sürekli tartışma içindeler. Kendini tasvir etmenin ötesinde eylemler, zihinsel durumların tanımları, sosyal koşulların ürünleridir. Bunlar benim kişisel yapımın ifşasıdır. Kendi potansiyelimin araştırmasıdır. Toplumda, bilimde ve sanatta kadın bedenine karşı düşmanlığı ortaya koyan bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Kadınsı histeri. Histeri terimi erkek doktorlar tarafından kadın hastaların muzdarip olduğu yorgunluk, gerginlik, baş ağrısı, baş dönmesi, kramplar ve nefes darlığı her türlü açıklanamayan tıbbi durumu tanımlamak için M.Ö. 300'den 1900'lerin başına kadar kullanılır. Eski Mısır inançlarından yola çıkan Yunanlılar histeriyi rahmin neden olduğu bir hastalık olarak görür. Rahmin yerinden çıkıp vücutta hareket ederek çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini savunur. Rahmin çocuk doğurmayı arzuladığı için böyle dolaştığına inanılır. Derhal evlilik ve hamilelik önerilir ya da asi organı tekrar yerine oturtmak için kokular kullanılır. Milattan sonra 2. yüzyılda Romalı hekimler gezgin rahim teorisini reddeder. Ancak rahmi histerinin kaynağı olarak görmeye devam ederler. Rahmin bir salgı ürettiğine, salgılanmadığı takdirde bunun kanı bozduğuna inanılır. Orta Çağ'ın sonlarına doğruysa hekimler histerinin rahmin değil ruhun bir hastalığı olduğuna ve şeytanlığı yansıttığına inanır. Hastalığın nedeni kadınların zayıf iradeleri ve günaha yatkınlıklarıdır. 16. ve 17. yüzyıllarda durum kötüleşir. Kadınlar özellikle de toplumsal beklentilere uymayanlar cadılıkla suçlanır. Victoria döneminde ise kadınların psikolojik sıkıntıları karşısında doktorlar onları odalara kapatarak, okuma yazma dahil her türlü entelektüel faaliyetten mahrum bırakarak tedavi etmeye çalışır. Kadın olmak yüzyıllar boyunca bir hastalık olarak görülür.
kadın cinselliğinin ve rahminin zehir salgıladığına inanılır. Günümüzde de güzellik ve estetik için kesip biçmeyi, kimyasallar enjekte etmeyi saymazsak tıp bilgisinin ve pratiğinin merkezinde hala erkek fizyolojisi vardır. Daha önce bahsetmiştim. Doktor Maria Perez Ortiz hastalara organ uyumluluğunu belirlemede bir yapay zeka modeli kullanır. Ancak yapay zeka 2 yıl boyunca kadınlara organ nakli yapılmasını uygun görmez. Çünkü modeli oluşturmak için kullanılan veri ve araştırmaların hepsi erkek bedeni üzerinedir. Kadın bedeninin böylesine silinmesine, kadın cinsel organının ve cinselliğinin küçümsenmesine, baskılanmasına ve şeytanlaştırılmasına tepki olarak sanatçılar erotizmi, cinselliği, hazzı tartışmaya ve yeniden tanımlamaya çalışırlar. Feminizm, sanat ve yaratıcılık sergisinde yer alan başka bir sanatçıya geliyoruz. Renata Bertelmann. Şefkatli Dokunuşlar isimli eserini çok beğenmişim. Çok beğenmişim ve tekrar yapıştırmışım. Burada tekrar var. Başka. Burada da var. Hassas, kırılgan ve rahatsız edici. 75'te başladığı bu seride prezervatif kullanır. Şefkatli bir bedenselliğin deneyimlerini yansıtan soyut şekiller üretir. Sanatçının yaygın olarak kullandığı materyaller arasında emzikler ve bıçaklar da yer alır. Knife pacifier hands'te, bıçak emzik ellerde, parmaklarına bıçaklarla delinmiş emzikler takar. Benzer malzemeleri knife breast hands'te, bıçak göğüste kullanır. Ardından bıçak göğüsü gömlek gibi giyer ve bıçak emzikleri parmaklarına takar. Bu şekilde ilk kez seyirci karşısında bir performans sergiler. 14 istasyonda Bekaret Bozmak isimli performansta sergi alanına yatay olarak gerilmiş 14 kumaş parçasının arasında dolaşır. Göğsündeki bıçaklarla önce kumaşları sessizce keser. Sonra ellerini ve kollarını kullanır ve sesler çıkarır. Performans önceden kaydedilmiş bir çığlıkla biter. Bertelmann için beden aynı anda hem savunmasız ve korunmasız olur hem de direnir ve meydan okur. 2019'da 58. Venedik Bienalinde 312 cam gülden oluşan Discordo ergo sum, karşı çıkıyorum öyleyse varım isimli enstalasyonla Avusturya'yı temsil eder. Bıçak emzik eller ve bıçak göğüse benzer bıçak güller yaratır. Hazdaki, varoluştaki ikiliğe odaklanır. Alevli ve şehvetli kırmızı gül davetkar olabilir. Ancak içindeki keskin bıçak yapraklarına nüfuz eder ve bir saldırıya karşı kendini savunmaya hazır bekler. Kadın sanatçılar da bedenlerinin bir zayıflık yerine bir güç olduğu hayali bir zamana geri dönmek isterler. Sergide eseri bulunmayan ama şu ana kadar saydığım sanatçıların hepsinden ünlü ve çalışmalarını bilgisayarımda kaydettiğim performans sanatçısı Caroline Schienemann tanrıça imgelerine, antik anaerkil kültürlere ilgi gösterir. Eye Body, Göz Beden isimli performansını 1963'te evinde gerçekleştirir. Çıplak bedenini yağla kaplar, kırık camlar, şemsiyeler ve canlı yılanlarla çevreler. Bir tür kendini sevme ve dişiliğini kucaklama ritüelidir. En ünlü eseri ilk kez 64 yılında Paris'te sergilenen Meet Joy. Meet Joy'da yarı çıplak, kırmızı boyayla sıvanmış yarım düzine kadın ve erkek, ölü balık, çiğ tavuk, sosis, kağıt yığınları, şeffaf plastik örtüler içinde debelenir ve oynar. Bedenler, malzemeler ve gıda maddeleri birbirinden ayırt edilemez hale gelir. Marcel Duchamp performansı Fransa'nın o güne kadar tanık olduğu en dağınık sanat eseri olarak tanımlar. Schienemann bu bir beden kutlamasıydı. Kendinden geçmeye doğru bir itki, özgür, enerjik hareket halindeki bedenin zevkleriydi der. Günümüzde bedenimizin bizimle ve doğayla bir bağı yok. Bugün daha fesat, daha muhafazakar, daha korkak ve daha temkinliyiz. Çıplak beden ya çok dramatik ve dışa vurumcu ya da pornografik. Sıradan değil, sıradan bir zevk değil. Duygusallık her zaman pornografiyle karıştırıldı diye ekler. Uygun davranış ve uygunsuz davranıştan oluşan ataerkil ahlak, sekse dair olmayan fiziksel teması ve zevki anlamaz der. Bu açıklaması bana Audre Lorde'un erotizm tanımını hatırlattı. Lorde, kadınlarda bastırılan, istismar edilen, yanlış anlaşılan, aç bırakılan ve unutulan erotik bir güçten bahseder. Erotik gücümüzü kucaklamak bizi güçlü kılar. Bu içsel bir tatmin duygusudur.
Kahvaltı yapmaktan toplantı düzenlemeye ve duş almaya kadar her türlü faaliyeti gönülden bir neşe ve bilinçli bir katılımla kucaklamaktır. Erotik olan cinsel deneyimde mevcut olsa da erkeklerin kontrolü altında yalnızca yatak odasına indirgenir ve aslında tam tersi olduğu halde pornografik olanla eş anlamlı hale gelir. Kadınları kullanmak için etrafta tutan erkek dünyası tarafından hayatımız boyunca bu duygu derinliğinden yoksun bırakıldık der. Carole Schienem'in ilk gördüğümde beni şaşkına çeviren eseri Interior Scroll'da, içerideki ruloda kendi bedenini kullanır. Çoğunluğu kadın sanatçılardan oluşan bir izleyici kitlesinin karşısında uzun bir masaya giyinik ve elinde 2 çarşafla yaklaşır. Soyunur, kendini çarşafa sarar ve masanın üzerine çıkar. İzleyicilere yayınlanan kitabı Sezam, harika bir ressam kadından bir bölüm okuyacağını söyledikten sonra çarşafı bırakır, resim önlüğü giyer, yüzünü ve vücudunu boyar. Nü çizimler için canlı modellerden istenen şekilde pozlar verirken bölümü yüksek sesle okur. Daha sonra önlüğünü çıkarır ve vajinasından yavaşça bir kağıt şeridi çıkarır. Yüksek sesle okur. Metin, sanatçının bir film yapımcısı ve eleştirmenle yaptığı konuşmayı anlatır. Eleştirmen, onun kadın bedenine ve sezgilerine dair filmlerini izleyemeyeceğini, erkek rasyonelliğinden, entelektüellikten ve düzenden uzak sanatını ciddiye alamayacağını söyler. Son olarak, biz seni sanatçı olarak görmüyoruz, dansçısın sen der. Schienemann'ın performanslarını aşağılayıcı bulanlar vardır. Ünlü eleştirmen ve küratör Lucy Lippert, çıplaklıklarını kullanan kadın performans sanatçılarını güzel beden grubu olarak adlandırır. Sanat tarihçisi Amelia Jones, erkek egemen düzen kadınları her koşulda nesne olarak görüyorsa, kadın bedeni zorunlu olarak aşağılanır der. Kadının çıplaklığı erkek cinselliğini ve fetişi besler bu durumda. Temel olarak nasıl cinselleştirildiğini kontrol edemiyorsanız, çıplak bedeninizi kullanmak güçlendirici bir hareket midir? Bedenin nasıl algılandığını kontrol edemeseniz bile, bedeni kullanmaktan tamamıyla kaçınmak, sanatçılardan kısık sesle kadın olmalarını istemek anlamına mı gelir? Kadının çıplaklığı erotizme, içsel neşe ve güce giden bir özgürleşmeye mi, yoksa kadını saygıya layık olmayan bir şey haline getiren pornografiye mi yol açar? 70'lerin ve 80'lerin kadın teorisyenleri Kate Millett ve Andrea Dworkin, toplumsal cinsiyet rollerini ve toplumsal baskıyı, seksi ve fahişeliği tartışmadan anlayamayacağımızı söyler. Fahişeliğin seks işçiliği olarak adlandırıldığı, OnlyFans gibi kadınları pornografik içerik üretmeye ve bundan milyonlar kazanmaya teşvik eden platformların popülerleştiği günümüzde, kadın bedeni, çıplaklık ve performans sanatını fuhuştan bahsetmeden tartışamayız. Kadınların cinsellikleri ve bedenleri ahlak yasalarıyla kontrol altında tutulduğu için performans sanatçıları çıplak bedenlerini siyasi bir sembol, baskılara karşı bir duruş olarak öne sürer. Yıkıcı bir eylem amaçlarlar. Ancak kadın çıplaklığının erkeklere tabakta sunulduğu, fuhuşun Almanya, Avustralya, Belçika, Hollanda'da yasallaştığı günümüzde kadın bedeninin çıplaklığını özgürleştirici bulmak çok zor. Daha önce de bahsettiğim feminist yazar Sheila Jeffreys, Kadın Ticaretine Karşı Koalisyon isimli aktivist gruptan kadınlarla gittiği bir striptiz kulübünde gördüklerini anlatır. Kulüpte ikili gruplar halinde oturan erkeklerin bir kadından soyunmasını istediğini, soyunan kadının 10 dakika boyunca erkekler jartı yerine para koyarken cinsel organını farklı pozisyonlarda sergilediğini yazar. Kadının cinsel organı erkeklerin yüzlerinden birkaç santim uzakta durur ve erkeklerin yüzlerinde şaşkın ve suçlu bir zevk ifadesi belirir. Sanki böyle bir hakimiyete izin verildiğine inanamıyorlarmış gibi der. Erkeklerin üstün konumları cinsel olarak uyarılmalarına mı yol açıyordu? Kadınların ikinci statüsünü ifade eden kadın cinsel organının bu basit teşhiri başlı başına tahrik edici miydi? Danslarda, şarkılarda, filmlerde, reklamlarda her an her yerde gözümüze sokulan ve her an her yerde ulaşılabilir kadın çıplaklığı, Carole Schienemann'ın hayal ettiği gibi uygun ve uygunsuz davranıştan oluşan ataerkil ahlakı yıkmaz. Fuhuşun ve pornografinin teşvik edildiği ve işçilikten sayılarak yasallaştığı bir dünyada
sekse dair olmayan fiziksel temas ve zevkten bahsedemeyiz. Andrea Dworkin, seksin erkeğin egemen, kadının itaatkar olduğu bir ikilik üzerine kurulduğunu söyler. Özgürleştirilecek doğal, cinsel haz diye bir şey yoktur der. Erkeklere veya kadınlara cinsel haz veren şey, erkekler ve kadınlar arasındaki güç ilişkisinden doğar. Toplumsal olarak inşa edilir ve değiştirilebilir. Kadınların cinselliği, erkeklerin cinselliğini yatıştıran ve ona hizmet eden bir yapaylıkla şekillenir. Kadınları bu bağımlılıktan kurtarmak için özgürlük arayışımıza uygun bir cinselliğin yaratılması gerekir. Anlattığım performans sanatçıları, Bale Export'un küratörlüğüyle bir araya gelen kadın sanatçılar, erotizmi, cinselliği, hazzı kendi bedenleri üzerinden yeniden tanımlamaya çalışarak toplumsal normlara karşı çıktılar. Cinsel sapkınlıkları ve abartılmış cinsel imajları merkezine alan queer performansların herhangi bir beden ya da cinsellik için özgürleştirici olduğunu düşünmüyorum. Queer politikalara ve sanatına dair eleştirmek istediğim çok şey var. Ancak Türkiye'de hükümet politikaları kapsamında yasaklanan, aşağılanan, saldırıya uğrayan bir grubu yerden yere vurmanın ne anlamı var? Eleştirilerim sansürü meşrulaştıracak nedenler haline gelebilir. Zaten sürekli hedef gösterilen bir azınlıktan bahsediyoruz. Onun yerine bu hafta Belçika'da yürürlüğe giren yeni bir yasayı tartışmak istiyorum. Belçika'nın 2022 yılında fahişeliği suç olmaktan çıkarmasının ardından geldi bu yasa. Bu yasayla fahişeler sağlık sigortasına, ücretli izne, işsizlik desteğine ve emeklilik maaşına sahip olabilir. Haberde yasa sektördeki istismar ve sömürüye karşı çıkar denir. Para ve güvence sömürüyü meşrulaştırmaz. Fuhuş asla bir iş olarak yasallaştırılamaz. Fuhuş yapan kadınlardan, kadınların iş yerinde ve evde kabul edilmez bulduğu cinsel şiddet biçimlerine katlanmaları beklenir. İş hayatındaki kadınlar seks objesinden fazlası olmaya çalışırken, fuhuş ve cinsel eğlence sektöründe çalışan kadınlara talep giderek artar. Kadınların fahişeleştirilmesi, fahişelerin işçi sayılması, erkeklerin istismar ettikleri kadınları ve tüm kadınları satılacak ve kullanılacak bedenler statüsüne indirgemek anlamına gelir. Erkekler bu uygulamaları sokakta, devlet tarafından ruhsatlandırılmış genel evlerde yapma hakkını satın almaya devam ederse, yatak odalarında, iş yerlerinde istismarcı uygulamaları nasıl ortadan kaldıracağız? Fahişelerin seks işçiliği statüsü kazanması, kadınlara özgürlük tanımaz. Erkeklere kendilerini dilediği kadın bedeni üzerinden dilediği şekilde gerçekleştirme özgürlüğü tanır. Kadınların hem özgür olmalarına hem de tam da özgür olmamalarına dayanan bir cinselliğin egemen olduğu dünyada eşitlikçi bir cinsellik ve böyle bir cinselliği hayal etmek, tuvale aktarmak ya da videoya çekmek, bunu savunmak özgürlüğü mümkün kılar. Haftaya performans sanatının bu politik ve avantgard tavrını nasıl bir kenara bıraktığını, popülerleştiğini ve sanat piyasasına dahil olduğunu anlatacağım. Marina Abramović'i anlatacağım tabii. Şart. O kadar zordu ki bu bölümü hazırlamak. Sanatı fuhuş ve pornografiyle tartışacağım aklıma gelmezdi. Bye bye.